32.7. Evet hocam. Ağır uyku apnesi sendromu. Evet. Şimdi sizdeki uyku apnesi nereden kaynaklanıyor? Bu böyle ortadan ikiye kesmişiz, sagital. Tamam. Bak burun var. Bu burun boşluğu. Bu boğaz boşluğu. Bu dil kökü. Evet hocam. Burnundan ameliyat olmuşsun. Bu boşluğu açmışlar. Tamam. Gayet güzel. Eline sağlık hocanın. Boğaz boşluğu dar. Ama dil kökü boşluğunuz da dar. Tamam hocam. Dil kökü boşluğunda yani en alt tabakada sorun olduğu zaman CPAP cihazı kullanmak, maske cihazı yani maskeyle uyumak en efektif tedavi yöntemi. Yani siz bu orta kat boğaz boşluğundan ameliyat olursanız dil kökündeki sorun devam edeceği için CPAP cihazı kadar başarılı olamayız. Yani mecbur mu cihazı kullanacak? Dil köküne yönelik bir ameliyat yapmak lazım. Tamam. Dil köküne yönelik bir ameliyat yapmak da hastalar açısından çok kolay değil. Bak bu dilimizin böyle tabanını görüyorsun. Tamam hocam. Bu tabanını böyle öne çekmemiz lazım. Şey mi bu robotik cihazlar oluyormuş. Evet doğrudur ama şimdi bak biz cerrahız, biz yaparız. Ama hastanın ameliyat sonrasındaki nekaat süresi çok uzun sürüyor Ne kadar? ve ağrılı sürüyor. Aslında bu iş için hiç ağrısız, acısız yöntem, size uygun olan yöntem CPAP cihazı. Tamam. Bak çok önemli. O eldeki cihaz mı hocam? Evet. O cihazı taktığın zaman her şeyi tedavi etmiş oluyoruz. Tamam. Bak bu çok önemli.